Sayısal olarak ne zaman öleceksin? Endişelenmeyin, bu sadece bir araştırma. İnternet sitelerinde birçok test görürüz. Mutlu musunuz, katil misiniz, korkak mısınız, ölçme ve değerlendirmeye dayalı tüm bu testler aslında size ne olduğunuzu %50 oranında gösterebilir. Yaşam koşullarınıza bağlı olarak insanların en çok kendine sorduğu, hatta dışarıya değil kendi kendine konuştuğu zamanlarda ben hangi yılda ne zaman ölürüm diye mutlaka sorup hesaplamıştır. İşte bu testler sayısal verilerle size bilgiler vermektedir. Her ne kadar sorarken dahi irkiliyor olsak da ne zaman öleceğim sorusu hepimizin kafasını zaman zaman kurcalayan zor bir sorudur. Tabii buna neredeyse hiç kimsenin kesin bir cevap verebilmesi mümkün değildir. Zira gayipten bilgi alabilmek bilinen fiziksel koşullarda mümkün değildir. Ancak astrologların ve kimi metafizik testlerinin buna cevap verebildiği iddia edilmektedir. Tüm bunların dışında eğer biyolojik olarak vücudumuz daha kaç sene işlevlerini sürdürülebilir sorusuna cevap verebilmenin bir yolu olduğunu da belirtmek gerekir. Modern tıp o kadar gelişmiştir ki doğru yapılacak bir analiz size kaç yıl daha yaşayabileceğinizi söyleyebilir. Nasıl mı? Bakın nasıl. Sağlıklı bir vücudun tanımı günümüzde hemen hemen netleşmiş durumdadır. Geçmiş yıllarda tıp dünyası çelişkili beyanatlar sunmuş olsa da artık bu durumun %90 oranında nettir. Peki ne kadar sağlıklı olduğunuzun ne zaman öleceğim sorusu ile nasıl bir ilişkisi var? Eğer bir kazaya maruz kalmaz ve kasıtlı bir şekilde canınızdan edilmek istenmezseniz, vücudunuz belli bir süre hayatta kalabilecektir. Yapılan bazı araştırmalar mükemmel sağlık koşullarına sahip bir insan vücudunun biyolojik olarak 170 yıl kadar yaşamını sürdürebileceğini göstermektedir. Ancak genel geçer öğreti bu sürenin en çok 130 yıl olduğu yönündedir. Fakat mükemmel şartlar mümkün değildir. Daha doğrusu mükemmelin tanımının yapılabilmesi mümkün olsa bile bu koşulların sürdürülebilmesi mümkün olmamaktadır. Hiçbir radyoaktif ve kimyasal etkiye maruz kalmadan, mükemmel beslenip hiç stres unsuru ile karşı karşıya kalmamamın yanı sıra genetik olarak da hiçbir olumsuzluk var olmaması gereken bu tezde pek gerçekçi değildir. Ancak kesin olmayan kayıtlara göre 160 yıl yaşayabilmiş insanlar bulunmaktadır. Elbette bu insanlar teknoloji devri ortaya çıkmadan önce ortaya çıkmış olduğundan hem sonuçlar şüpheli hem de günümüze entegre edilemez durumdadır. Bu sebeple biz ortalama yaşam süresini baz alarak bir hesap yapabiliriz. Türkiye'de ortalama hayat %75'tir. Genel olarak beklenmedik travmalar, kazalar ve savaşlar dışında bu sürenin %20'ye kadar yükselmesi ve bu oranda azalması mümkündür. Normal sağlık koşullarına sahipseniz buradan kendinize yaklaşık bir ölüm tarihi tespit edebilirsiniz. Tabii engellenmeyen ölümcül hastalıklara yakalanma olasılığınız ne zaman öleceğim sorunuz için ortaya çıkaracak cevabı her zaman etkileyebilmektedir. Bunun yanı sıra muhtemel trafik kazaları gibi trajik olaylar da yaşam süresini ciddi miktarda azaltabilmektedir. Peki dinsel açıdan ölüm zamanımı bilebilir miyim? İslam dini ve diğer tüm dinler gelecekten haber almayı yasaklamıştır. Yani dinen böyle bir durum söz konusu değildir. Hatta ciddi bir günah olarak kabul edilir. Ancak insanlar her şeye rağmen falcı ve geleceği tahmin ettiğini iddia eden kişilerden bilgi almayı isterler. Medyumların ne zaman öleceğim sorusuna bir cevap verebilmesi bütünüyle metafizik bir konu olup bilimsel analizi yapılabilecek bir husus değildir. Bu konuda yorum yapabilmek de mümkün değildir. Ancak bu kişilere itibar eden hatırı sayılır bir kalabalık olduğunu da kabul etmek gerekir. Yapay zeka sayesinde ölüm tarihini bilmek. Stanford Üniversitesi araştırmacıları geliştirdikleri bir yapay zeka ile hastanede yatan ölümcül hastaların ne zaman öleceğine dair bilgiler vermesi hedefliyor. Böylece ölüm döşeğindeki hastaların son günleri kendilerini istedikleri şekilde geçirmesi sağlanacak. Araştırmacılar Stanford Üniversitesi'nde Lucille Packard Çocuk Hastanesi'nden alınan elektronik sağlık kaydı EHR
Verilerini inceleyerek yaklaşık 2 milyon çocuğun ve yetişkin hastanın sağlık geçmişiyle ilgili veriler elde etti. Geliştirilen yapay zeka ile ciddi veya terminal hastalıkları olan hastaların ölüm oranını önceden tahmin edebilen bir sinir ağı sistemi tasarlandı.